Hayal et. Sabah kahveni yudumlarken telefonuna bir bildirim geliyor. XYZ Holding hesabınıza 1250 TL temettü ödemesi yaptı. Borsayı takip etmedin, al-sat yapmadın, stres olmadın. Yatırdığın paranın sen uyurken sana çalıştığı bir sistem bu. İşte bu. Temettü yatırımının en cazip tarafı. Pasif gelir yaratma gücü. Warren Buffett'ın da dediği gibi eğer uyurken para kazanmanın bir yolunu bulamazsan ölünceye kadar çalışmak zorunda kalırsın. Temettü yatırımı kısa vadeli al-sat telaşından uzak, şirketlerin kazancına ortak olma felsefesidir. Sen bir şirketin ortağı olursun, o şirket kar ettikçe ve bunu temettü olarak paylaştıkça her yıl, bazen her çeyrek hesabına nakit akar. Ama işin asıl büyüsü birleşik getiride saklıdır. Yani aldığın temettüleri tekrar hisse alımında kullanırsan bir süre sonra kazanç kendi kendini büyütmeye başlar. Bu tıpkı kartopu gibidir. Başta küçüktür ama yuvarlandıkça büyür, büyüdükçe daha hızlı büyümeye başlar. Psikolojik avantajları da büyük. Borsada fiyatlar düştüğünde çoğu yatırımcı paniğe kapılır. Ama temettü yatırımcısı hisse fiyatı düştü ama şirketin temettü ödeme gücü devam ediyor diye düşünerek fırsat görebilir. Çünkü onun odağı fiyat değil, gelir akışıdır. Kısacası temettü yatırımı sana hem finansal hem de psikolojik anlamda güç kazandıran uzun vadeli bir stratejidir. Fakat burada kritik bir soru devreye girer. Hangi şirketleri seçeceğim ve neye dikkat edeceğim? Hiç satmam mı? Doğru zamanda satmak mı? Temettü yatırımcılığı denildiğinde çoğu kişinin aklına şu gelir. Bir kere al, kenara koy, sonsuza kadar tut. Evet, uzun vadeli tutma disiplini bu stratejinin ruhudur. Ama bu her aldığımız şirketi gözümüz kapalı şekilde ömür boyu elimizde tutacağımız anlamına gelmez. İşte burada bize mesaj atan bir takipçimizin yaşadığı tecrübe çok güzel bir örnek. Takipçimiz hiç satmam anlayışını aslında körü körüne değil bilinçli bir şekilde uyguladığını anlattı. Örneğin Alkim hissesini uzun süre elinde tutmuş fakat bir kış ayında gelen bilanço beklentinin çok altında çıkmış. Şirket patronunun açıklaması ise yatırımcı açısından hayal kırıklığı yaratmış. Kış yeterince soğuk olmadığından istediğimiz üretimi yapamadık. Şimdi bir düşünelim. Soğuk olmasıyla bilinen bölgeler dururken sıcak iklime sahip bir bölgede üretim tesisi kurmak ve sonra da kışı tahmin edemedik demek bu iş planlamasında önemli bir hata sinyalidir. Takipçimiz hem bilanço verilerini hem de yönetim vizyonunu değerlendirip Alkim hisselerini satma kararı vermiş. İşte bu temettü yatırımcılığında nadir ama kritik bir adımdır. Şirketin hikayesi bozulduğunda satmak. Peki bu hikaye bozulması ne demek? Gelin netleştirelim. 1. Temel iş modelinde bozulma. Şirket artık eskisi gibi para kazanamıyor. Pazar payını kaybediyor veya rekabet avantajını yitiriyorsa. 2. Finansal disiplinin zayıflaması. Kar marjları düşüyor, borç yükü artıyor, temettü ödeme politikası değişiyorsa. 3. Yönetim güvenirliğinin zedelenmesi. Tutarsız açıklamalar yapılıyorsa veya hissedar dostu olmayan kararlar alınıyorsa. 4. Sektörde köklü değişimler, teknoloji, yasa değişiklikleri veya tüketici davranışları sektörü geri dönüşümsüz şekilde değiştiriyorsa. Temettü yatırımında amaç ömür boyu düzenli gelir akışı sağlayacak sağlam şirketleri portföyünüzde toplamaktır. Ama bu şirketler zamanla değişebilir. Tıpkı bahçenizdeki meyve ağaçları gibi. Bazıları onlarca yıl meyve verir, bazıları ise hastalanır, kurur veya verimsizleşir. O zaman bahçeyi sağlıklı tutmak için yeni ağaçlar dikmek gerekir. Bu yüzden satmamak disiplini, asla satmam dogması değildir. Doğru zamanda satmak da uzun vadeli başarının bir parçasıdır. Hatta Warren Buffett'ın dediği gibi bir şirketin iş modeline olan inancım biterse ne kadar zamandır elimde olursa olsun satarım. Kısacası temettü yatırımcısı olmak hem sabırlı bir bekçi hem de gerektiğinde soğukkanlı bir cerrah olmayı gerektirir. Bekçi değerli varlıklarını yıllarca korur. Cerrah ise gerektiğinde hastalıklı parçayı kesip atar ki bütün sağlıklı kalsın. Temettü yatırımında şirket seçimi ve hesaplama mantığı. Temettü yatırımında en kritik adım doğru şirketleri seçmektir. Çünkü ne kadar sabırlı olursan ol, yanlış bir ağacı sulamak onu meyve veren bir ağaca dönüştürmez. Peki doğru şirketleri nasıl seçeceğiz? Önce 3 ana unsura bakalım. 1.
Temettü verimi bu şirketin her yıl ödediği temettüsünün hisse fiyatına oranıdır. Yıllık temettü miktarını hisse fiyatına bölüyoruz. Çıkan sonucu yüzdeye çeviriyoruz. Örneğin bir şirket yılda hisse başına 5 lira temettü ödüyorsa ve hisse fiyatı 100 lira ise 5 bölü 100 eşittir 0,05. Bu da %5 temettü verimi demektir. 2. Temettü büyüme oranı. Burada amaç temettülerin her yıl ne kadar arttığını görmek. Çünkü bugün %5 verim veren bir şirket 10 yıl boyunca her yıl temettüsünü artırırsa senin yatırdığın paraya göre getirisi katlanır. Bir şirket bu yıl 5 lira temettü ödüyor. Gelecek yıl bu rakam 5,50 lira olmuş. Artış oranı 5,50-5 bölü 5 eşittir 0,10 yani %10 temettü büyümesi. 3. Toplam getiri hesabı. Temettü yatırımcılığında uzun vadeli getiri hem temettü veriminden hem de temettü büyümesinden gelir. Burada basit bir formül kullanabiliriz. Yıllık temettü verimi ile yıllık temettü büyüme oranını topluyoruz. Bu da yaklaşık olarak yıllık toplam getiri beklentisini verir. Örnek %5 temettü verimi artı %7 temettü büyümesi eşittir yaklaşık %12 toplam getiri. Bu formül mükemmel bir kesinlik vermez ama yatırım kararını değerlendirirken yol gösterici olur. 4. Dikkat edilmesi gerekenler. Borç durumu. Borcu yüksek olan şirketler kriz döneminde temettü ödemesini azaltabilir veya tamamen durdurabilir. Temettü ödeme geçmişi. Düzenli ve artan temettü ödemek yönetimin yatırımcı dostu olduğunu gösterir. Sektörün geleceği. Daralan sektörlerde yüksek temettü verimi cazip görünse de uzun vadede büyüme şansı düşük olabilir. Bilanço kalitesi sadece kar miktarına değil, nakit akışına ve karlılığın sürdürülebilirliğine bakılmalı. 5. Kağıt üzerinde güzel tuzağı. Bazı şirketler yüksek temettü verimliliğiyle dikkat çeker ama bu verim bazen hisse fiyatlarının hızlı düşmesinden kaynaklanır. Bu yüzden yüksek verim eşittir her zaman iyi yatırım yanılgısına düşmemek lazım. Temettü verimi cazip görünse de şirketin karı düşüyorsa veya sektörü zayıflıyorsa bu bir alarm işaretidir. Kısacası temettü yatırımında kazanan sadece sabreden değil, bilinçli seçim yapan ve düzenli kontrol eden kişidir. Temettü yatırımında derin analiz ve oranlar. Temettü yatırımında sadece temettü verimi ve büyüme oranına bakmak yetmez. Gerçekten sağlam bir portföy kurmak istiyorsak finansal oranlar, şirket geçmişi ve yönetim kalitesi gibi daha derin göstergeleri de incelemek gerekir. İşte adım adım. 1. Temettü geçmişine bak. En az 5-10 yıllık düzenli temettü ödemesi olan şirketler tercih edilmeli. Temettü miktarı düzenli artıyor mu yoksa dalgalı mı? Kriz dönemlerinde bile temettü ödeyebilmiş mi? 2. Bilanço sağlığı. Borç bölü öz sermaye oranı düşük olmalı. Yüksek borç kriz dönemlerinde temettü riskini arttırır. Cari oran dönem varlıklar bölü kısa vadeli borçlar 1'in üzerinde olmalı ki likidite sorunu yaşamasın. 3. Temettü verimi ve büyümesi. %3-6 arası temettü verimi genelde sürdürülebilir seviyedir. Yıllık temettü artış oranı enflasyonun üzerinde olmalı. Temettü ödeme oranı çok yüksekse %80 üzeri gelecekte temettü kesintisi riski olabilir. 4. Sektör ve iş modeli. Gelecekte büyüme potansiyeli olan sektörler teknoloji, yenilebilir enerji, gıda, sağlık, doymuş veya küçülen sektörlerde temettü verimi yüksek görünse de uzun vadeli potansiyel düşebilir. 5. Yönetim kalitesi. Şirket yönetiminin geçmişte verdiği sözleri yerine getirip getirmediğine bak. Şeffaflık, düzenli bilgilendirme ve yatırımcı dostu politikalar çok önemli. Takipçimizin Alkim örneğinde olduğu gibi yönetim mantıklı kararlar almıyorsa uzun vadede risk artar. 6. Fiyatlanma ve alım zamanı. Burada devreye fiyat kazanç ve piyasa defter değeri gibi oranlar girer. Fiyat bölü kazanç. Hissenin piyasa fiyatının hisse başına düşen kâra oranı. O genel olarak sektör ortalamasına göre düşükse ucuz, yüksekse pahalı olabilir. Piyasa değeri bölü defter değeri, şirketin piyasa değerinin defter değerine oranı. O birin altında bazen değerinin altında anlamına gelebilir ama sektöre göre değişir. Temettü verimi ile birlikte bu oranlara bakmak hisseyi ne zaman almak gerektiğini anlamamıza yardım eder. 7. İzleme disiplini. Yatırım yaptığın şirketleri aldım bitti diye bırakma. Yılda en az
2-4 defa bilanço veya faaliyet raporlarını kontrol et. Sektör veya yönetim değişikliklerini takip et. Özet, temettü yatırımcılığı sabır işidir. Ama sabırlı ol demek gözün kapalı beklemek anlamına gelmez. Doğru şirketi seçmek için hem geçmişe hem bugüne bakmak, oranları incelemek ve düzenli kontrol yapmak gerekir. Şirketin sadece bugün verdiği temettüye değil, gelecekte vereceği temettünün de gücüne odaklanmak gerekir. Temettü yatırımcılığı çoğu zaman yavaş ama istikrarlı ilerleyen bir süreçtir. Bu stratejiyi dünyada başarıyla uygulayan, servetini katlayan pek çok ünlü isim var. Onların hikayeleri bizim de yol haritamızı şekillendirmemizde rehber olabilir. 1. Warren Buffett, sabır ve bileşik getirinin efendisi. Buffett, Coca-Cola gibi temettü ödeyen şirketlere yaptığı yatırımlarla ünlüdür. 1988'de aldığı Coca-Cola hisseleri bugün ona hisse başına ödediğinin kat kat fazlası temettü sağlıyor. Onun felsefesi mükemmel şirketi makul bir fiyata al ve sonsuza kadar tut. Ama dikkat, Buffett bile kötü giden şirketlerden çıkar. Asla satma demek kötüye razı olmak demek değildir. 2. Peter Lynch, sade ve anlaşılır iş modelleri. Lynch, anladığın işe yatırım yap mottosuyla bilinir. Ona göre temettü hisseleri de karmaşık değil, basit ve sürdürülebilir işlere sahip olmalı. Örneğin günlük hayatta kullandığın bir ürünün üreticisi uzun vadeli temettü yatırımında güvenilir olabilir. 3. John D. Rockefeller, temettü ile servet kurmak. Rockefeller gençliğinde aldığı ilk temettü çekini saklayacak kadar bu gelire değer veriyordu. Temettü almak çalışmadan para kazanmaktır diyordu. Onun yatırımları petrol şirketlerinden gelir akışı sağlamaya odaklıydı. Koç Holding, Ereğli Demir Çelik, Türk Traktör gibi şirketler yıllardır temettü ödemeleriyle yatırımcılarına düzenli gelir sağlıyor. Yerli yatırımcılar arasında da temettü emekliliği hedefiyle portföylerini büyüten çok sayıda örnek var. Burada ana fikir düzenli, istikrarlı ve şeffaf şirketleri seçmek. Ünlü yatırımcıların temettü konusundaki ortak noktaları şunlar: uzun vadeli düşünmek, 5-10 yıl hatta daha uzun. Temettü büyümesini temettü verimi kadar önemsemek, şirketin temel değerlerine ve yönetim kalitesine güvenmek, gerektiğinde zararına da olsa çıkış yapabilmek. Alkim örneğinde olduğu gibi. Temettü yatırımcılığı bir maraton. Hızlı koşmak yerine istikrarlı adımlarla hedefe ilerlemek gerek. Doğru şirketleri seçip düzenli analizle desteklenen bir sabırla hareket eden yatırımcı zamanla kendi temettü makinesini kurar. Temettü yatırımına nasıl başlanır? İlk portföyünü kurmanın mantığı. Temettü yatırımına başlamak çoğu insanın düşündüğünden daha çok sabır, planlama ve bilinç gerektirir. Elbette borsada hisse almak teknik olarak birkaç tıkla yapılabilir. Fakat temettü yatırımı bunun çok ötesinde uzun vadeli bir gelir makinesi inşa etme sürecidir. Bu yüzden ilk adımı atarken yapılması gereken şey zihninde net bir hedef belirlemek ve bu hedefin sana ne ifade ettiğini anlamaktır. Çünkü bu yatırım yolculuğunda seni en çok motive edecek şey başlarken kendine koyduğun hedeflerdir. Eğer amacın erken yaşta finansal özgürlüğe kavuşmaksa planın daha agresif bir büyüme ve yeniden yatırım stratejisine odaklanabilir. Eğer amacın ileride emeklilikte ek gelir sağlamaksa daha istikrarlı ve yüksek temettü verimine sahip şirketlere ağırlık verebilirsin. Burada asıl mesele stratejini hedefinle uyumlu hale getirmek. Temettü yatırımına başlarken en yaygın yapılan hatalardan biri tüm parayı tek seferde ve tek bir şirkete yatırmaktır. Oysa uzun vadeli başarı için çeşitlendirme kritik öneme sahiptir. Farklı sektörlerde faaliyet gösteren sağlam şirketlerden oluşan bir portföy seni olası risklere karşı korur. Enerji, gıda, bankacılık, telekom gibi alanlarda dengeli bir dağılım yapmak tek bir sektörün yaşadığı sorunların tüm portföyünü sarsmasını engeller. Bu süreçte araştırma becerilerinin yatırım yolculuğunun temel direği olur. Bir şirketin geçmiş 5-10 yıldaki temettü ödeme düzenine bakmak, bilanço sağlığını incelemek, borçluluk oranı ve nakit akışı gibi verileri analiz etmek sana büyük avantaj sağlar. Temettü verimi, yani bir hissenin yıllık ödendiği temettü miktarının fiyatına oranı sana gelir potansiyelini gösterir. Ancak sadece yüksek verime odaklanmak tehlikeli olabilir. Temettü büyümesi, yani şirketin her yıl ödediği temettü miktarını arttırma kabiliyeti sürdürülebilirlik açısından en az verim kadar
önemlidir. Başlangıç aşamasında hemen alım yapmak yerine kriterlerine uyan şirketlerden oluşan bir kendi izleme listeni oluşturmak akıllıca olur. Bu listeyi düzenli olarak kontrol ederek fiyatların cazip seviyelere geldiği dönemlerde alım yapabilirsin. Örneğin şirketin karı artmasına rağmen hisse fiyatı gerilemişse bu uzun vadeli yatırımcı için fırsat olabilir ve tabii ki sabır. Temettü yatırımında en büyük güç zamanla oluşan bileşik getiridir. Her yıl aldığın temettüleri tekrar yatırıma yönlendirmek kartopu etkisi yaratır. Bu süreçte piyasa dalgalanmaları seni endişelendirmemeli. Asıl odak noktan yatırım yaptığın şirketlerin temel sağlık durumları ve uzun vadeli büyüme potansiyelleridir. Sonuç olarak temettü yatırımına başlamak bir maraton koşusuna benzer. Hızlı sonuç beklemek yerine sağlam adımlar atarak uzun vadede güvenilir bir gelir kaynağı inşa etmeyi hedeflemelisin. Portföyün zamanla büyür, temettülerin artar ve sen farkına bile varmadan kendi kendine işleyen bir gelir makinesine sahip olursun. Sabır, disiplin ve uzun vadeli bakış açısı. Temettü yatırımı kulağa çok basit gelebilir. Hisse al, bekle, temettüleri topla. Ama gerçek hayatta işin asıl zor kısmı beklemektir. Çünkü piyasa dediğimiz yer her gün duygularımızla oynayan bir sahne gibidir. Uzun vadeli kazanç kısa vadeli sabırsızlıklarla kaybedilir. Evet, doğru hisseleri seçmek önemlidir ama en az onun kadar önemli olan şey doğru hisseleri yeterince uzun süre tutabilmektir. Çünkü temettü büyüsünü ortaya çıkaran şey bileşik getiridir. Bileşik getiri ise zaman ister. Bir örnek, diyelim ki 100.000 TL'lik bir portföyünüz var. %5 yıllık temettü verimiyle başlıyorsunuz. İlk yıl 5.000 TL temettü alırsanız bu temettüyü tekrar yatırıma yönlendirdiğinizde ikinci yıl portföyünüz biraz daha büyür. Yıllar ilerledikçe hem temettü miktarınız hem de yatırım büyüklüğünüz artar. 10 yıl sonra bu fark öyle büyür ki baştaki rakamlarla kıyaslanamaz hale gelir. İşte bu yüzden sabır anahtar kelimedir. Ama burada iki önemli risk var. 1. Aşırı güven tuzağı. Bir hisseye asla satmam diye tutmak. Eğer şirket bozuluyorsa sizi zarara sürükleyebilir. Sektör değişimleri, yönetim hataları, yeni rakipler, bunlar kervan yolda bozulur dedirten durumlar olabilir. 2. Panik satışı. Kısa vadeli düşüşlerde, hele ki sosyal medyada panik havası esiyorsa hisseyi satmak isteyebilirsiniz. İşte burada soğukkanlı olmak, bilanço ve temettü geçmişine bakarak karar vermek gerekir. Temettü yatırımında psikolojik yatırım planı yapın. Yani önceden şu soruların cevaplarını verin. Hangi durumlarda satacağım? Hangi durumlarda ekleme yapacağım? Hangi göstergeler benim için alarm sinyali? Böylece piyasa dalgalandığında duygularınızla değil, planlarınızla hareket edersiniz. Ve unutmayın, borsa sabırsızdan sabırlıya para transferi yapan bir sistemdir. Bu yüzden sabır bilgiden bile daha değerli bir yatırım aracıdır. Arkadaşlar, temettü yatırımı bir sprint değil, bir maraton. Bu yolda inişler çıkışlar olacak. Bazen moraliniz bozulacak, bazen de iyi ki başlamışım diyeceksiniz. Ama şunu hiç unutmayın, her büyük yatırımın hikayesi küçük ama sürekli adımlarla başlar. Bugün burada konuştuğumuz stratejiler, yöntemler ve dikkat edilmesi gereken noktalar hepsi sizin yatırım yolculuğunuza birer pusula olacak. Ama en önemlisi bu yolculukta siz olacaksınız. Sizin sabrınız, disiplininiz ve öğrenme isteğiniz. Biliyorum kafanızda hala şu sorular var. Temettü yatırımına başlamak için doğru zaman hangisi? Hangi sektöre ağırlık vermeliyim? Portföyümü nasıl çeşitlendirmeliyim? Merak etmeyin. Bunların hepsini önümüzdeki videolarda adım adım işleyeceğiz. Eğer bu anlattıklarım size bir değer kattıysa kanala abone olun. Bildirimleri açın. Çünkü bu yolculuk tek başına değil, birlikte çok daha keyifli. Ve bir sonraki videoda size temettü yatırımında doğru alım zamanı konusunu öyle bir anlatacağım ki izledikten sonra işte aradığım netlik bu diyeceksiniz. Unutmayın, zaman geçer, temettüler büyür. Siz de özgürlüğünüze biraz daha yaklaşırsınız. O yüzden bugün attığınız küçük bir adım yarının en büyük farkını yaratabilir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.